Türkiye tehlikede mi? Orta Doğu yanıyor. İran'ın onlarca yıllık stratejik mimarisi çöktü. Füzeler uçuyor. Donanmalar batıyor. Haritalar yeniden çiziliyor. Ve herkes aynı soruyu soruyor. Türkiye ne yapacak? Ama ben size farklı bir pencereden olayı anlatmak istiyorum. Bu kaosun ortasında Türkiye neden hala ayakta? Neden hiçbir taraf Türkiye'ye saldırmıyor? Neden hem Washington, hem Tahran, hem Moskova, hem Tel Aviv hepsi Ankara'yı hesaba katmak zorunda? Bugün bunu anlatacağım. Türkiye'nin bu fırtınanın neresinde durduğunu, neden tehlike altında olmadığını ve neden bu tablonun en güçlü aktörlerinden biri olduğunu. Hazırsanız başlayalım. Soru 1. Türkiye tehlikede mi? Önce soruyu doğrudan cevaplayalım. Hayır, Türkiye tehlikede değil. Ama neden? Çünkü Türkiye bu bölgede 1000 yıldır var. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Bu topraklar her büyük kaostan daha güçlü çıktı. Bu sadece tarih değil, genetik bir refleks. Türkiye krizleri yönetmeyi biliyor. Ama sadece tarihe bağlamak yetmez. Somut konuşalım. Bugün Türkiye'nin etrafına bir bakın. Suriye'de iç savaş. Türkiye ayakta. Irak'ta kaos. Türkiye ayakta. Ukrayna-Rusya savaşı. Türkiye hem Rusya ile hem NATO ile masada. Şimdi İran-İsrail-ABD savaşı. Türkiye yine ayakta ve yine masada. Sizce bu tesadüf mü? Hayır, bu bir tesadüf değil. Bu bilinçli bir stratejinin sonucu. Şimdi gelelim en önemli soruya. Türkiye'yi kim durduramaz? Türk Silahlı Kuvvetleri bugün NATO'nun ikinci büyük ordusu. Sadece kağıt üzerinde değil, sahada kanıtlanmış bir güç. Bayraktar TB2. Bu ismi artık herkes biliyor. Ukrayna'da Rus zırhlılarını durduran, Libya'da dengeleri değiştiren, Karabağ'da tarihi yeniden yazan insansız hava aracı. Bir Türk mühendislik harikası. Ama bu sadece başlangıç. Akıncı TB2'nin büyük kardeşi. Daha uzun menzil, daha ağır yük, daha gelişmiş sistemler. Bölgedeki hiçbir aktörün sahip olmadığı bir kapasite. Ve Kaan, Türkiye'nin milli muharip uçağı. Henüz tam operasyonel değil ama mesaj açık. Türkiye artık başkasının uçağına muhtaç değil. Kendi gökyüzünü kendi uçağıyla savunacak. Ve şimdi buna deniz kuvvetlerini de ekleyelim. TCG Anadolu. Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi. Doğu Akdeniz'de artık farklı bir güç var. Yani şunu net söyleyeyim. Türkiye'ye saldırmayı düşünecek herhangi bir aktör çok ciddi bir bedel ödemek zorunda kalır. Bu caydırıcılık Türkiye'nin en büyük güvencesidir. Türkiye NATO üyesi. Bu ne anlama geliyor? NATO madde 5. Türkiye'ye yapılacak her saldırı NATO üyesine yapılmış sayılır. Bu dünyada var olan en güçlü güvenlik şemsiyesi. Ama Türkiye'nin NATO'daki rolü sadece korunmaktan ibaret değil. Türkiye aynı zamanda NATO'nun vazgeçilmez bir üyesi. İncirlik Hava Üssü. NATO'nun Orta Doğu'daki en yakın hava üslerinden biri Türkiye'de. Bu üs olmadan ABD bölgedeki askeri varlığı ciddi şekilde zayıflar. Yani Türkiye NATO'ya muhtaç olduğu kadar NATO da Türkiye'ye muhtaç. Ve şimdi boğazlara gelelim. Boğazlar, Karadeniz'e çıkışı ve Akdeniz'e geçişi Türkiye'nin elinde. Montreux Sözleşmesi Türkiye'ye bu geçişleri kontrol etme yetkisi veriyor. Ukrayna Savaşı'nda gördük. Türkiye bu kozunu ne kadar ustaca kullandı. Ve şu an İran Savaşı'nda. Türkiye NATO içinde kalırken İran'la diyaloğu kesmedi. Bu çifte denge politikası. Türkiye'yi hem Batı içinde hem Doğu'nun içinde vazgeçilmez kılıyor. İşte Türkiye'nin en az konuşulan ama belki de en güçlü silahı, diplomasi. Şu an dünyada kaç ülke var ki hem Amerika ile, hem Rusya ile, hem İran ile, hem İsrail ile aynı anda konuşabiliyor? Neredeyse hiç. Ama Türkiye bunu yapabiliyor. Ukrayna Savaşı'nda Türkiye Tahıl Koridoru Anlaşması'nda arabuluculuk sağladı. Savaşan iki tarafı
Rusya ve Ukrayna'yı İstanbul'da bir araya getirdi. Bu bugün başka hiçbir ülkenin yapamadığı bir şeydi. Şimdi İran-ABD geriliminde de aynı potansiyel var. Bu eşsiz konum Türkiye'yi bölgenin en değerli arabulucusu yapıyor. Arabuluculuk güç demek. Masanın başında olmak ve oyunu şekillendirmek. Şimdi İsrail'in tehditleri ve sıra Türkiye'de mi? Ya da İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek mi gibi soruların cevabına. Şimdi son dönemlerde bazı İsrailli yetkililerden Türkiye'ye yönelik tehdit içeren bir takım açıklamalar geldi. Erdoğan'ın bir sonraki hedef olabilir türünden söylemler sosyal medyada dolaştı. Şimdi bunu ciddiye alalım mı? Hayır. Şunu açıkça söyleyeyim. Bu söylemler İsrail'in stratejik bir zayıflık göstergesidir. Gücünü değil. Çünkü gerçekten güçlü olan ülkeler tehdit etmez. Sessizce hareket eder. Aslında bu tür açıklamalar kamuoyuna yönelik yapılan psikolojik operasyonlardan ibarettir. İran'dan sonra sıra Türkiye'ye mi gelecek sorusuna gelince bu soruyu soranlar birkaç gerçeği atlıyor. İran'ın ne olduğuna baktık. İran'ın vekil güçleri vardı ama doğrudan toprak sınırı yoktu. Nükleer kapasitesi vardı ama ordusu zayıftı. Ve en önemlisi, İran uluslararası arenada yalnızdı. Türkiye bunların hiçbiri değil. Şimdi Türkiye'ye saldırmak bir intihar olur. İsrail ekonomik olarak çok güçlü. Teknolojik olarak ileri. İstihbarat ağında kapasitesi tartışmasız. Bunu kabul edelim. Ama şunu da kabul edelim. Savaş sadece teknoloji ve ekonomiyle kazanılmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün dünyada sayılı kara ordularından birine sahip. 350 bini aşkın aktif personel, binlerce zırhlı araç, yüzlerce savaş uçağı, güçlenen bir deniz kuvveti, TCG Anadolu. İsrail'e gelecek olursak, İsrail'in nüfusu 9 milyon. Türkiye'nin 85 milyon. İsrail'in ordusu küçük ve yorgun. Türkiye'nin ordusu büyük ve savaşlarda test edilmiş ve tam motive. Herhangi bir aktörün Türkiye ile gerçek bir savaşa girmesi ne İsrail ne başka biri gerçek anlamda bu stratejik bir intihardır. Kazanmanın matematiksel olarak mümkün olmadığı bir savaş ve bunu herkes biliyor. Bu yüzden her şey lafta ve tehdit olarak kalıyor ve sahaya dökülmüyor. En önemli konuya gelecek olursak, Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. İşte çok az konuşulan ama çok önemli bir gerçek. Türkiye sadece Türkiye değil. Dünya genelinde 9-10 milyon Türk diasporası var. Almanya'dan Hollanda'ya, Amerika'dan Avustralya'ya, her yerde örgütlü ve etkili. Vatanına bağlı bir topluluk. Bu diaspora sadece kültürel değil, siyasi ve ekonomik bir güç. Dost ülkeler. Pakistan. 230 milyonluk bir nüfus. Nükleer bir güç. Türkiye ile derin, tarihi, kültürel ve stratejik bağlar. Pakistan her krizde Türkiye'nin yanında durdu. Türkiye her krizde Pakistan'ın yanında durdu. Azerbaycan, Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin desteğiyle zafer kazanan kardeş ülke, bir millet iki devlet. Orta Asya, Türk dünyası. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşen bu blok, Türkiye'nin arkasındaki sessiz ama güçlü destek attı. Yani Türkiye'ye dokunmak demek, Pakistan'ı, Azerbaycan'ı ve dünyadaki tüm Türkleri karşına almak demek. Bunu kim göze alabilir? Peki, her şey bu kadar güzel mi? Hayır, dürüst olalım. Türkiye'nin gerçek tehditleri var. Ama bunlar savaş değil. Enerji fiyatları ve enflasyon. Türkiye enerjisinin büyük bölümünü ithal ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki her kriz Türkiye'nin enerji faturasına yansıyor. Bu gerçek bir ekonomik tehdit ve gerçekten ciddiye alınmalı. Ayrıca mülteci dalgası. Eğer İran'da rejim dağılırsa Irak ve Suriye'de kaos
derinleşirse Türkiye yeni bir mülteci dalgasıyla yüzleşebilir. Halihazırda olan mülteci tablosuna bir de bunlar eklenirse bu tablo gerçekten zorlaşır. PKK ve sınır güvenliği. Bölgedeki kaos Türkiye'nin güneydoğu sınırlarında istikrarsızlık yaratabilir. Bu Türkiye'nin her zaman yakından izlediği bir tehdit. Ama şunu da söyleyeyim. Türkiye bu tehditlerin hepsini daha önce yaşadı ve her seferinde ayakta kaldı. Ve şimdi gelelim asıl meseleye. Türkiye bu tabloda sadece hayatta kalmıyor. Fırsatı görüyor. İran'ın zayıflamasıyla oluşan güç boşluğunda Türkiye en güçlü adaylardan biri. Neden? Çünkü Türkiye bölgede meşrutiyet sahibi. Tarihi, kültürel ve dini bağları var. Arap dünyasıyla köklü ilişkileri var. Ve artık askeri teknolojisiyle de saygınlık kazanmış bir güç. Somali'den Libya'ya, Katar'dan Azerbaycan'a, Türkiye'nin son 10 yılda bölgesel ayak izini dramatik biçimde genişletti ve şimdi İran'ın bıraktığı boşluk. Türkiye için tarihi bir fırsat penceresi açıyor. Bu pencere uzun süre açık kalmaz ve Türkiye'nin bunu gördüğünden eminim. Şunu söyleyerek bitireyim. Türkiye tehlikede mi? Hayır. Türkiye savaşa çekilir mi? Hayır. Peki, Türkiye bu tablodan ne çıkarır? İşte asıl soru bu. Bir ülke düşünün. NATO'nun ikinci büyük ordusu. Dünyanın en gelişmiş insansız hava araçları. Hem doğu hem batı ile konuşabilen tek ülke. Türkiye'den ibaret olmayan, arkasında Pakistan'ı, Azerbaycan'ı ve tüm Türk dünyasını taşıyan bir güç ve 1000 yıllık devlet geleneği. Bu ülke tehlike altında değil. Bu ülke tarihin en kritik döneminde en güçlü konumda. Türkiye'nin önünde iki yol var. Bu fırsatı görmek ve büyük oynamak. Ya da çekimser kalmak ve bu tarihi anı kaçırmak. Hangisini seçeceğini hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere.